Tanrılar, mitolojide hep en güçlü varlıklar olarak anlatılırlar. Kudretin, ölümsüzlüğün ve düzenin simgeleri. Onlar her şeyin ötesindedir. Evreni yaratırlar, kaderleri yazarlar. Hiçbir şeyin onların egemenliğine meydan okuyamayacağı düşünülür. Ama ya onların bile korktuğu varlıklar varsa, ya öyle yaratıklar olmuşsa ki tanrılar onları yok etmek yerine sadece hapsetmeyi seçmişse? Bu videomda size sıradan mitolojik canlılardan değil, tanrıların bile tehdit olarak gördüğü varlıklardan bahsedeceğim. Bunlar sadece fiziksel güçleriyle değil, getirdikleri kaos, yıkım ve kaderleriyle tüm evreni tehdit etmiş varlıklar. Kimileri tanrı öldürdü, kimileri evreni yutacak kadar büyüdü ve bazıları hala uyanmayı bekliyor. Anzu, Mezopotamya mitolojisinin gökyüzüyle yer arasında gezinen dev bir kuşuydu. Tüyleri fırtına, gözleri yıldırım, sesiyle dağları titretecek kadar güçlüydü. Ama asıl korkulan şey kanatlarının çırpınışı değil, taşıdığı hırs ve ihanetti. Anzu, Tanrı Enlil'in kutsal kader tabletlerini çalarak evrenin düzenini sarsan ilk varlıklardan biri oldu. Tabletler tanrıların yasasını ve kader üzerindeki mutlak kontrolü temsil ediyordu. Onlar çalındığında tanrılar sessiz kaldı. Çünkü düzen yıkılmıştı. Güç el değiştirmişti. Anzu bu kudretle tanrılarla aynı seviyeye çıkmayı hayal etti. Fakat planını fazla sürdüremedi. Tanrılar onu doğrudan savaşla değil, zeka ve stratejiyle alt etti. Anzu, tanrıların dengesini bozan ilk yaratıklardan biri olarak mitolojik tarihte yerini aldı. Ekidna ve Tifon'un birlikteliğinden doğan yaratıklar Yunan mitolojisinin en karanlık ve korkutucu varlıklarıydı. Anne ve babalarının korkunç mirasını taşıyorlardı. Doğrudan tanrıların en büyük düşmanları olarak dünyaya geldiler. Karanlık mağaralarda, sonsuz derinliklerde ya da ölümün kapısında yaşayan bu varlıkların her biri tanrılara meydan okuyabilecek güçteydi. Çok başlı cehennem köpeği Kerberos, kahramanların bile kaçtığı Hidra, bilmeceleriyle hayatları sonlandıran Sphinx ve korkunç Kimera. Tanrılar çoğunu yok edemedi. Kimini hapsettiler, kimini yer altına sürdüler. Ölmediler, sadece uyutuldular ve hala uyanmayı bekliyorlar. Ekidna ve Tifon'un çocukları gücün nasıl kontrolden çıkabileceğini ve en korkunç kabusların bile mitolojide gerçek olabileceğini gösteriyor. Yamata no Orochi, Japon mitolojisinin kabus bir efsanesiydi. 8 başı, 8 kuyruğu olan devasa bir ejderha. Öfkesi ırmakları taşıran, nefesi dağları titreten, varlığı korkunun ta kendisi olan bir yaratık. Öyle açgözlü ve vahşi ki her yıl insanlar ona genç bir kız kurban etmek zorundaydı. Tanrılar bile onu doğrudan savaşla yenemedi. Yamata no Orochi ancak zekanın ve kurnazlığın gücüyle alt edilebildi. Fırtına tanrısı Susanoo onu ancak aşırı güçlü sake ile sarhoş ederek başlarını tek tek kesebilmişti. Mahishasura, Hint mitolojisinin yenilmez sanılan şeytanlarından biriydi. İnsanların ve tanrıların gücünü küçümsüyor, tanrıların cennetini tehdit ediyor ve onları çaresiz bırakıyordu. Çünkü hiçbir tanrı onu yenemiyor, hiçbir silah ona işlemiyordu. Tanrılar güçlerini birleştirmek zorunda kaldı ve sonunda ortaya benzersiz bir güçle donatılmış tanrıça Durga çıktı. Mahishasura, kendi gücünün kibri içinde yalnızca bir kadın tarafından yenilebileceğini aklına bile getirmemişti. Durga onu epik bir savaşın ardından yok ettiğinde, güçle zekanın, cesaretle tevazunun birleşiminde yenilmez sanılan düşmanları bile devirebileceğini kanıtladı. Mahishasura, tanrıların birleşmeden, özel bir yaratım yapmadan yenemediği nadir yaratıklardandı ve kibirli gücünün sonu tanrılar için bile önemli bir ders olmuştu. Apopis, Mısır mitolojisinin sonsuz karanlığının simgesi ve kaosun mutlak temsilcisiydi. Her gece güneş tanrısı Ra'nın yolunu keser, onu sonsuz boşlukta yutmaya çalışırdı. Yıldızları söndürecek, dünyayı sonsuz karanlığa gömecek kadar büyük ve acımasızdı. Tanrılar için Apophis, yenmek zorunda oldukları sonsuz bir tehditti. Her sabah güneş yeniden doğduğunda, bu aslında tanrıların Apophis'i bir kez daha mağlup ettiğinin işaretiydi. Fakat yenilgi kalıcı değildi. Çünkü Apophis asla tamamen yok edilemezdi. Onun varlığı, tanrıların bile kaçamadığı bir döngü, bitmeyen bir mücadeleydi. Ve her güneş tutulması, Apophis'in kısa süreli zaferinin, karanlığın geçici hükmünün kanıtıydı.
Leviathan, kadim Yahudi ve Hristiyan mitolojilerinde okyanusun derinliklerinde yaşayan devasa bir canavar olarak anlatılır. Öyle ki varlığı tanrıların bile dikkatini çekmiş, yaratılmış en büyük tehditlerden biri olarak görülmüştür. Leviathan'ın bedeni o kadar devasa ve yenilmezdi ki onunla ancak dünyanın sonunda Tanrı'nın kendisi bizzat yüzleşebilirdi. Kaosu simgeler, bilinmeyen derinliklerin sonsuz karanlığın temsilcisi olarak denizde yaşar. Onun varlığı tanrıların düzenini tehdit eder ve dünyanın sonunun habercisi olarak görülürdü. Denizciler ve insanlar için okyanusun korkunç bilinmezliğini simgeleyen Leviathan, gücüyle değil, temsil ettiği sonsuz kaosla bile tanrılar üzerinde büyük bir tehdit unsuru oluşturmuştur. Yaratılan hiçbir varlık onu yenemez. Sadece zamanın sonunda bizzat Tanrı'nın müdahalesiyle yenilebilecektir. Kronos Yunan mitolojisinde zamanın yıkıcı gücü ve tanrıların en büyük kabuslarından biriydi. Babası Uranüs'ü tahtından indirerek egemenliği ele geçirmiş, kendisinden sonra gelen çocuklarının da aynı şeyi yapacağından korkarak onları doğar doğmaz yutmuştu. Zeus, Hades ve Poseidon gibi tanrılar bile onun korkusundan kaçamadılar. Ancak zamanın döngüsünü kıramadı. Kaderinden kaçarken kaçınılmaz sonunu kendi elleriyle hazırladı. Zeus onun zulmünden kurtulup geri döndüğünde Kronos yenilmez sanılan gücüyle birlikte sonsuz bir karanlığa, Tartaros'a hapsedildi. Kronos'un hikayesi gücün sınırlarının olmadığını sananların bile sonunda nasıl yenileceğini ve tanrıların bile kendi kaderlerinden kaçamayacağını gösteren epik bir örnekti. Jormungand, İskandinav mitolojisinde dünyanın kaderini belirleyen yaratıklardan biridir. Loki'nin oğlu olarak dünyaya gelen bu devasa yılan, dünya okyanusunu baştan sona saracak kadar büyür. Onun varlığı, tanrılar için kaçınılmaz bir kıyametin habercisidir. Jormungand'ın tanrıların en güçlüsü olarak bilinen Thor'la kaderinde epik bir savaş vardır. Bu savaş, evrenin dengesini sarsacak, Ragnarok adı verilen dünyanın sonunu getirecektir. Thor bu savaşta Jormungand'ı yenmeyi başarır fakat zafer uzun sürmez. Çünkü dev yılanın zehri Thor'un damarlarında gezinir ve o da birkaç adım sonra yere düşerek hayatını kaybeder. Ve geldik bir numaraya. Tifon. Tifon, Yunan mitolojisinin gördüğü en korkunç güçtü. O, tanrıların bile karşısında durmakta zorlandığı, evrenin dengesini alt üst eden kaosun ve öfkenin beden bulmuş haliydi. Yüzlerce ejderha başına sahip olan Tifon'un her bir başından ateş ve zehir saçılıyordu. Gözleri ateş, nefesi fırtına, sesi ise yerleri titreten bir gök gürültüsü gibiydi. Zeus'un karşısına çıktığında kudretli gökyüzü tanrısı bile ilk defa yenilgi korkusuyla geri çekilmek zorunda kalmıştı. Olimpos'u terk eden tanrılar çaresizlik içinde bekledi. Sonunda Zeus gökyüzünden yıldırımlar yağdırarak zorlu ve korkunç bir mücadele sonrası Tifon'u yenmeyi başardı. Ama onu tamamen yok edemedi. Mitolojiye göre Tifon hala Etna Dağı'nın altında tutsaktır ve dağdan yükselen dumanlarla varlığını hatırlatmaya devam eder. Bu hikayeler bize gösteriyor ki güç ne kadar büyükse tehdit de o kadar büyüktür. Her kudretin bir sınırı, her zirvenin bir düşmanı vardır. Tanrıların bile çaresiz kaldığı bu yaratıklar aslında insanoğlunun korkularının ve hayallerinin birer yansıması. Çünkü insan daima bilmediğinden korkar ve hep en güçlüyü hayal eder. Bu mitolojik varlıkların hikayeleri bize aslında çok temel bir gerçeği gösteriyor. Evren, karşıt güçlerin sürekli çatışması ve dengesinden oluşur. Buna felsefede dualizm denir. Güç varsa onu tehdit eden de olacaktır. Işık varsa karanlık, düzen varsa kaos kaçınılmazdır. Tanrıların varlığı bile onları alt edebilecek bu yaratıkların varlığıyla anlam kazanır. Belki de insanoğlu hayal edebileceği en büyük gücü yarattığında bilinçaltında o güce meydan okuyacak bir zıtlık yaratma ihtiyacı hissetmişti. Sonuçta dualizm evrendeki hiçbir şeyin tek başına var olamayacağını bize anlatır. Ve gördüğümüz gibi tanrıların bile hikayeleri ancak onları tehdit eden varlıklarla tamamlanıyor. Çünkü varoluş ancak karşıtıyla anlam kazanır.